Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Hafta sonuna girerken şimdi böyle piyasamıza kısa bir bakış atalım. Dün ne konuştuk, ne olacak? Burada Rainbow Chat'te hala görüyoruz. Ay bölgesindeyiz zaten. Her gün anlatıyoruz. Alım yapılabilir, beklenebilir. Öyle bir şeydeyiz yani aralıktayız. Ona tarafı henüz daha oralarla ilgili zaten söyleyebilecek çok bir şey yok ama ay bölgesinde olduğumuz buradan da belli. Yukarıdaki kırmızılar gelirse uzun periyotta orada uyarımızı yaparız. Bugün kimlere ne oldu diye bakarsak yani bugün de short pozisyondakiler biraz sıkıntıya girmiş. Ama bu böyle yani şu hacimler işte dün tam tersiydi, bugün böyle. Çok ekstra bir para giriş çıkışı da yok açıkçası. Burada hareket biraz daha ağır aksak ilerliyor. Bakalım heatmap'imiz ne anlatıyor bize? Beklentimizi karşılayacak mı? Ne dedik? Şu bölge artık bir kemik alım bölgesi gibi. Yukarıda da bakın şurası da bir yani resmen bu aralıkta gidiyoruz yani. Beklentim aşıp devam etmesi yönünde tabii bakacağız. Biraz da 67.5'a kadar düşmüş ama alt pariteler fena değil gibi. Bu da olumlu bir sinyal olabilir bizim için. Şöyle şunları bir kapatalım biz yine. Unuttum burayı. Evet. Pozisyonlara bakalım bizimkilere. Zararlarımız ne alemde? Bugün piyasaya bakma şansım da olmadı açıkçası. Bakalım böyle iki tarafta biliyorsunuz işlemler devam ediyor. Ya burada evet artık zarar kapandı ki yani karla da kapatırız bugün yarın diye bekliyorum açıkçası. Burada da azalmıştır muhtemelen, evet 1.000 dolara kadar gelmiş. Yani buradaki bakiye kopuk direkt taraf. Ben kendi hesap tarafında birebir aynı işlemler açıyorum ama oradaki zararım tabii çok daha fazla. Bu da düzelecektir diye bekliyoruz. Gelelim yani 100. pariteyi almıyorduk bundan sonraki süreçte. Yine de bakalım ne gelmiş ne NFT. Eee, Haftalık 3 tane parite bulacağız. Bundan sonra öyle yapacağız. O daha mantıklı geliyor bana. Buradaki süreç yani market cepte açıkçası bir şu dip alsak 2.26. Yani beklentim tabii ki yükselmesi yönünde. Hala aynı şeyi savunuyorum. Bu çekicinin üstüne atıp orayı destek olarak alıp 2.60 şurası olması lazım. Evet 2.60'lara doğru yükselmesi. Onun olacağını düşünüyorum hala. O şekilde devam ediyorum. Zaten işlemlerde devam ediyor. Korku endeksi yarından itibaren şu turumuzun içine atacaktır. 14-15 civarlarına. Ve altcoin sezon endeksi anlamsız şekilde çalışmaya devam ediyor. Yani buradan bir veri çekemiyoruz açıkçası. Kendi kendine ileri veya geri hareketler şeye yansımıyor piyasaya. Buradaki Bitcoin dominansta beklentimiz düşüştü. Ama ufak ufak toplayacak gibi de orası artık. Yani kısa vadede tekrar bir yükseliş mantıklı gibi duruyor. 58, Ethereum 10. Adır tarafı 32'ye kadar çıkmış ama altlarda bir hareket yok. Bakalım ilk 20 Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB olarak devam ediyor. Sonra Sol, TRX, Doge. Oradan da şimdi hepsine bakacağız zaten. Habara bunu geçen haftanın paritesi olarak eklemiştik zaten. Devam ediyor. Yukarıda bölgesi belli. Bunu bir geçelim şimdi. Öyle. Borsa tarafına bakmamızın anlamı yok. Kapalı zaten. Gelelim Coin BCH'ye. Yani buradaki yükselişin devamını beklemek mantıklı gibi duruyor hala. Böyle şunları da bir alayım. Bugün dediğim gibi bakamadım. Ee, bakın şimdi bir günü aldı. İkinci günden red. Şu bölgeler tabii mesela şurası aylık bölge. 3 ay önceki bölge şu kırmızı. Bunları tabii destek direnç olarak baktığımızda şuradaki
dirençleri aşması gerekiyor ama ben morlu bölgeye kadar devam etmek taraftarıyım. Link için konuştuğumuz yükseliş senaryosu gerçekleşiyor gibi ufak ufak artık. Şimdi bu muhtemelen hani bu yükselişi yakalamış olacağız. Ama tabii bu nerede bitecek kısımlarına bakarız. Şimdi burada yine yukarı yönlü devam. Evet, DRX'te de şu morlu bölgeye kadar bence devam. Ama onların dönüşünde yani aramak gerekir. Yani ayı bölgesindeyiz. Bu ara çıkışlar olsa da herhangi bir kaçaza girmeye gerek yok. Bakın şu morlu bölgeden itibaren işlemde olmak gerekirdi normalde. Oradan şu yukarıya kadar da aşağı yukarı yine %10 bir kar. Yani sol içinde şu bölge hedef bölgemiz, o güzel bir getiri olur burası. Pardon. Bunu alırsak öyle yapalım. Buradaki süreçte devam edecektir. Muhtemelen olumlu bir yukarı yön devam edecek gibi duruyor. Zaten beklentimiz o yönde. Hani olumsuza dönen bir senaryo yok. Bakın hep konuştuğumuz şeyleri yavaş yavaş o sahneleri göreceğiz. Güzel olacak diye düşünüyorum. Tabii bu süreç X'ler olayı değil. Bakın burada 4 günü kazandı Rum tarafı. Bunun yukarı devam etmesini beklemek mantıklı. Evet. FED'de de kârdayız. Ama şey değil yani beklentim böyle X'li rakamlar değil. Yüzdelik yükselişler, o aradaki karları almak şeklinde. Şu mor bölge benim için yeterli burada. 22 idi galiba çıkış. Çıktığında da söylerim zaten. Yani ben açıkçası hep diyorum hani buralarda o riski alın diye, alanlar olduysa da ne mutlu. Bakın şu bölge direnç olarak çalışması çok normal adada. Adanın da bu dörtlüyü kazanıp yukarıdaki en azından şu 32'ye kadar gitmesi mantıklı. Adayla Neo biraz daha eş gidiyor. Zaten bunlar majör yani artık hmm, en ağır hareket yapan pariteler gibi düşünebiliriz. Burada da kazanıp devam etmesi, şu ilk haftalıklara odaklanacağız. Bakın bu bölge 3.38'ler, oralarda duraksama olabilir. BNB için yukarıda mor bölgemiz var ilk etapta. Buna da bakmak lazım. Oradan sonrasında böyle buradan sonra devam edecektir şuraya kadar diye düşünüyorum. Evet, CZ'de bununla ilgili uyarı yapmıştık zaten. O da uyarımızı dikkate almış gibi tepetaklak gidiyor. Yani gerçekten mantıklı oldu bu düşüş benim için. Dönüş yakalamadık ve beklemek gerekir diye konuştuk. Hatta şu bölgeyi işaret etmiştik. Bakın bu daha dün de hatırlıyorum. Yani şuradaki bu iğneli mumu alır diye piyasa. Bence onu almış gibi düşünebilirsiniz ufak ufak yani. Eee, yani şu bölge 2 hafta önceki bölge. Burası da 3 ay önceki bölge. Artık buralardan kademeli alım yapmak mantıklı. En kötü 27'lere gelir mi? Gelebilir ama güzel yani. Şu %6'lık düşüşten önce biz zaten burada uyarımızı yapmıştık. Bunun da düşmüş olması bizim haklılığımızı gösteriyor. Eee, faydamız olduysa ne mutlu diyelim. Sonuçta hani kazanmak ve kaybetmemek için analiz yapıyoruz. Bu dönemde ben çok kazanamıyorum ama olsun. Şimdi şeyi açacağım, mesela bu geçen de aynısını yapmıştım. Burada işlem oldu. Buradaki 105 mesela, şurayı biraz da artıda kapattım ama sonra yine aşağılara bayağı sağlam düşmüştü. Belki yayın sonunda şurayı yeşil göstermiş oluruz. Artık nelere kaldık düşünün yani, orada bir yeşil görmek için işlem almayı unuttum ya. O kadar süre geçti ki. Yok ama tabii devam takip ediyorum yani. İşlerinde ekran devamlı açık ama böyle
şeyleri falan yapma ihtiyacı da duymadım açıkçası, bu günlükleri falan. Çünkü zaten pozisyondayım, yani devam ediyor süreç. Dok için konuşmamış olabilirim, atlamışsam. Tekrar bakalım şöyle. Yani güzel bir bölgeden destek aldı. Ben şu mor çizdiğim çizgiler benim için önemli. Ben yine şuraya değeceğini düşünüyorum, 11.70'lere. Ee, Petrol tarafında açıkçası şurada düşüş olması daha doğru olacaktı. Bu bölgenin üstü, bizim orada ne kadar durabileceğimiz tabii ki belli değil. Ama baktığımızda yani bir dönüş arayacaksak biraz daha yukarılardan olması daha mantıklı geliyor bana. Ethereum'da beklentimiz yukarı yönlü ama ne dedik? Biraz daha ağır hareket ediyor. Normal, yani major pariteleri böyle düşüneceğiz. Ben yine de burada artık yukarıdaki hareketi beklemenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Aynısı benim açımdan Ripple için de geçerli. Bu haftanın paritelerinden birisiydi benim için. Olumlu paritelerden birisiydi. Olumsuz da bir senaryosu yok. Ben devam edeceğini düşünüyorum. Şu 1.8'lere kadar da yolu var. SC yine güzel bir bölgeden destek aldı gibi. Ya burada en önemli şey bence işte pazartesi, yani pazar gecesi önemli. O aşağıda bu belirlediğimiz bölgeler, haftalıklar daha güzel desteğe dönecek. Eğer bir nasıl diyeyim, kötü bir senaryo olmaz ise bu bir iki gün içinde güzel desteğe dönecek. Burada evet, dönmesi çok normal, bakın tak 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 geri geliyor. Çünkü satış var orada. Yani bunu da aldığımızda 4 gün önceki bölge, 3 gün önceki bölgeden devamlı satış yiyor. Buraları aşıp yukarıdaki bölgeden çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Zaten az kaldı. Buraları kazandığında muhtemelen 78'e kadar gidecektir ama ben 75 emrim var. Burada güzel bir karla kapatırız. Dahil olurum eğer ekran başındaysam. Direkt hiç düşünmeyen dahil olurum yani, ama nasip, bu ara o de çok nasip olmuyor. Yani aklınızda olsun, ben kendi adıma eğer uzatabilirsem, ekran başında olursam, o 75'e gelmeden yakalarsam emrimi uzatıp hani dönüş olursa daha az karla stoplatmak üzere de yapabilirim. Veya 75 gelir, alırım, ondan sonra tekrar dahil olurum. O daha bana yatkın geliyor. En azından uzun zamandır e, dolar kazanmamış olmanın verdiği bir şeyi de atmış oluruz üzerimizden. Buradaki Bitcoin'deki süreç dediğim gibi benim için 75. Bugün bir arkadaşımız 100K yazmış. Ona da bakalım. Yani şimdi burada 100K'lık hedef biraz şeyde, e, şurası olmaz diye bir mantık yok. Ama şöyle düşünmek lazım. 75'te bir sağlam direnç bölgemiz var, kademe kademe. Yani burayı alacağız. Ondan sonraki süreç bizi 92'ye götürebilir. Götürürse ki kısımda tekrar değerlendiririz. Çünkü bu 75 bölgesi önemli şu an. Orayı alması gerekiyor piyasanın. Ondan sonrasına bakarız. Burada gümüş için dedik, kısa vade tekrar bir yükseliş daha mantıklı görünüyor diye. Onu yaşıyor zaten. Bakalım burada. Buradan şu bölgeye kadar gelecektir diye düşünüyorum. Altın için yani dönüş bölgesi gibi düşünmek bana daha doğru geliyor. Eğer ki bu morlu bölgeyi yukarı doğru aşacaksa orada işler değişir tabii ki. O zaman tekrardan şu 78, yani 7.8 şeklinde düşünebiliriz. Şuranın tekrar buradan bir diyebilir. Burayı takip etmek lazım. Bunun üstündeki seviye bizi oraya götürür. Dolar TL için maalesef söylenebilecek bir şey yok. 75 hedefimize gidiyoruz gibi. Bir anda sanki oraya çakacak gibi bizi. Ama öyle yani, maalesef gidişat o. Şuradaki düşüşü doğru söyledik ama bir anda çat diye yukarı. Zaten 45'e de az kaldı. Yani çok da basmamak lazım herhalde. Şimdi burada bu dolar dominansına baktığımızda
Bunda da artık düşüş düşünmek mantıklı. Burada da yapacağım şeyleri yarın belki müsait olursam günlük, aylık ve haftalıklara girişirim. Ama orada da bir düşüş mantıklı duruyor. Bu da piyasaya tekrar bir güç verir gibi düşünebiliriz. Henüz bir netlik olmasa da sanki öyle olacak gibi. Buradaki bakın şu bölgenin ne kadar güzel destek. Şuranın da direnç, yani 10 milyar dolarlık bir senaryoda tıkalıyız burada. Aşıp ben 765'lere doğru gideceğini düşünüyorum açıkçası kendi adıma. Baktığımızda Total 2 içinde senaryo çok farklı değil. Yukarı yönlü hareketin devamını demek mantıklı. Buradaki süreçte yukarıda bölgeler bakın nasıl 966'lar, ama ben 1 trilyon dolara doğru yükseliş mantıklı geliyor. Burada tekrardan bir düşüş yönlü işlem düşünmek mantıklı. Ben işlem diyorum, tabii ki işlem almıyoruz burada, ama e, yani şu aralıkta yatayda gidebilir. O daha da doğru geliyor bana. Normalde düşüş düşünmek mantıklı. Bu aralıkta gidebilir. Altlarla yukarı gelir. Sonra beraber düşerler. Bakalım Ethereum BTC durumunda. Burada da yukarı yönlü harekete az kaldığını görebiliyoruz. Yine burada da günlük, haftalık, aylıkları çizeceğim. Henüz oraya geçemedim. Ama şuradaki yapının ne kadar güzel olduğunu görmek lazım. Yani şu bölgenin yukarı yönlü düşünmek, en azından şu bölge bence gayet uygun duruyor. Ee, Burada Bitcoin dominans için baktığımızda çok güzel bence grafiği. Bunu normal şey olarak okuyalım. Hani herhangi bir parite gibi. Yani burada şeyi düşünmek mantıklı artık, yükselişi. Şöyle ki şimdi hemen onu, senaryomuzu yapalım. Bence burada şu çekilme, yani şöyle çekilse bile yukarı yönlü gidecektir. Ama buradaki şey nasıl bozulur daha aşağı? Benim aslında beklentim 57. Yani şu bölge kaybedilir ise aşağıdaki bölgeyi düşünmek mantıklı. Her halükarda bize yarar zaten alt pariteler açısından. Şimdilik böyle. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar, güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Yarın akşam görüşmek üzere diyelim. Tekrardan kayıpsız bir hafta sonu geçirelim. Bu şekilde kalırsak, en azından bu yataylık veya işte daha negatif olmayan senaryoda, bence artık haftalık destekleri de alacağız ufak ufak. Daha da güzel olacak gibi duruyor. Yine bunu açmayı unuttum tabii. Sonuçta dediğim gibi burası da benim adıma bir CV olarak karşıma çıkıyor. Ben kendimi de buradan değerlendiriyorum. Herkese iyi akşamlar, güzel bir hafta sonu.